Tüm püf noktalarını vermiş olduğum yağ çekmeyen anne kızartmasını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Server'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Şu domatesimizin sosunun yağından şöyle üzerine gezdiriyorum. Bu lezzet kaçmaz arkadaşlar. Süper. Bu lezzeti lütfen kaçırmayınız. Oh oh oh. Biraz da şöyle koyalım. Buyurun. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin yapmış olduğu o lezzetli kızartmanın aynını yapacağım. Server'in mutfağını desteklemek için abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarifimde anne elinin lezzetini tadacaksınız. Tüm püf noktalarıyla anlatıyorum. Biberlerimi yıkadım. Kuruması için şöyle örtüye seriyorum. Pamuklu örtüyü. Balkonda kuruyacaklar. Tüm sebzelerimi güzelce yıkadıktan sonra kurumaları için örtüye bıraktım. Patlıcanımızın öncelikle yeşilinden kurtuluyoruz şu şekilde. Kesiyoruz. Çanak yapraklarını çıkarıyoruz. Daha sonra ikiye kesiyoruz. Şu şekilde 1 santim kalınlığında patlıcanlarımızı kesiyoruz. İnce kesmeyin. Biraz patlıcanlar içinde et olursa kızartmanın güzel oluyor. Bakın şu şekilde kalınlığı. Sonra örtümüze seriyoruz. Kurumaya bırakacağız. Kabağımızın iki ucunu alıyoruz. Hiç kabuğunu çizmiyorum. Yeşil yeşil kalmasını istiyorum. Onu da yine kalın kalın kesiyorum arkadaşlar. İnce değil. Ben ince sevmiyorum. İçinde incecik kayboluyor, eziliyor. O yüzden şu şekilde. Kabaklarınızı ince kesmeyiniz. Bu kalınlıkta olacak. Küçük boy patateslerimizin öncelikle kabuklarını incecik soyuyoruz. Patateslerimizi annem usulü keseceğim arkadaşlar. Cips şeklinde değil. Anne kızartmasında patatesler böyle etli ve kalın olur. İncecik olmaz. Şöyle göstereyim size kalınlığını. Yine bakın. Anne kızartmasında bu şekilde dilim dilim olur. Domatesimi de yıkadım. Güzelce incecik kabuğunu soyuyorum. Sosta kabuk güzel olmuyor arkadaşlar. Mutlaka kabuğunu soyunuz. Domateslerimizin kabuğunu soyduk. Şöyle iri küp şeklinde kesme şeker büyüklüğünde doğrayacağız arkadaşlar. Blender yapmayın. Bu kızartmada blender güzel olmuyor. Sosta eriyecek domatesler fakat lokum lokum ağzınıza gelmesi gerekiyor. Bu annemin tarifi. Ben bu tarifi çok lezzetli bulduğum için aynını uygulayacağım. Sebzelerimi doğradıktan sonra kurumaları için balkona pamuklu örtünün üzerine serdim. Eğer bu şekilde sebzelerinizi kurutursanız yağ çekmez. Püf noktası budur. Şimdi ben 1-1,5 saat sebzelerimi açık havada kurutuyorum. 200 mililitre zeytinyağımı tavama bıraktım ve ısınmasını bekledim. Bakın ısındığını böyle anlıyoruz. Tuzumu attım içerisine. Görüyor musun? Cızırtı oldu. Sebzelerimin hiçbirine tuz koymuyorum. Bakın tamamen kuruttum. 1,5 saat güneşte kaldı. O zaman yağ çekmez. Eğer tuzlarsanız sulanır. O suyu yağ kurutmak için yağ içine sebzelerin geçer. O yüzden tuzlamıyoruz hiçbir sebzemizi. Domates sosu veya sarımsaklı yoğurtla tuz olacak. Şimdi patatesimizin çıtır olmasını istiyorsanız sürekli çevirin arkadaşlar. Bu şekilde o zaman patatesiniz et olmaz. Bir de tavanızı fazla doldurursanız yine kızartmış olduğunuz sebzeleriniz et gibi yumuşacık olur. Halbuki bakın şimdi nasıl çıtır çıtır. Anne kızartması işte buna denir. Annelerimiz bu şekilde bizi büyüttü. Ben de size anne lezzetini tattırmak istedim. Şöyle kızaranları tek tek alıyorum.
Birinci tavamı kızarttım arkadaşlar. Size bir püf noktası daha vereceğim. Kızartma yaparken lütfen önce patatesten başlanır. Sonra biber, sonra patlıcan, en son kabak. Kabak yağı iyice kararttığı için rengini bozabilir. O yüzden sıralama bu şekilde. Patates, biber, patlıcan, kabak şeklinde. Şimdi patatesten sonra biberlerimizi kızartıyoruz. Bu şekilde sürekli çeviriyoruz ki yanmasınlar ama kızarsınlar. Bakın ne kadar güzel kızardı. Bunu alacağız. Şimdi size bir püf noktası veriyorum arkadaşlar. Biberlerinizin sıçramaması için ocağın altını kapatıyorsunuz. Biberlerinizi bırakıyorsunuz. Biraz ocaktan uzaklaştıktan sonra ocağın altını açıyorsunuz. Bu garanti. Bir de gözünüze gözlük takın. Ben gözlük kullanıyorum. Birinci tava pişti. Kızardı. Şimdi ikinci tavayı olanları almaya başlıyorum. İki tavada biberlerimi kızarttım. Şimdi güneşte kurutmuş olduğum patlıcanlarımı yağıma ilave ediyorum. Tavayı çok doldurmayın. Patlıcanlar çok yumuşak olur o zaman. Patlıcanlarınızı sürekli çevirin ki arkadaşlar böyle et gibi yumuşacık olmasın. Bakın patlıcanlarımız nar gibi kızardı. Sırtı olmamış. Olanları artık yavaş yavaş almaya başlıyorum. Bu olmuş. Şu şekilde güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Güneşte kuruttuğumuz için bu işlem arkadaşlar şöyle göstereyim. Şahane oluyor. Mutlaka güneşte zaman ayırın. Süper oluyor. Birinci tavan patlıcanım kızardı. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi ikinci tavamı devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar size bir püf noktası daha vereceğim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Patlıcanlarımızı kuruttuğumuz için çok kısa sürede pişiyor. Bütün sebzeleri kurutursanız eğer hem zamandan kazanırsınız. Bir de arkadaşlar bakar mısınız kızartıyorum. Sebzelerim kuru olduğu için kesinlikle yağ çekmiyor. Patlıcanlar öyle. Bakın tekrar size göstereyim. Hiç bıcık bıcık değil. Ne kadar güzel oldu. Şimdi artık kabaklarımıza sıra geldi. Yine çok doldurmadan kabaklarımızı ilave ediyoruz ve sürekli karıştırıyoruz çıtır olmaları için. Kendi haline bırakmayın. Arkadaşlar bakar mısınız patlıcanımın güzelliğini? Size bunları sonra sosta göremeyeceğiniz için şimdi tek tek gösteriyorum. Bakın. Şöyle iç dokusunu da size gösteriyorum. Lokum. Lokum. Şahane bir şey bu. Lütfen bu püf noktalarına dikkat ediniz. Bakın kabaklarım ne kadar güzel kızardı. Hepsini artık alıyorum. İkinci tavaya koyacağım. Bütün sebzelerimden 2 tava kızarttım. Ve kızarma süresi çok kısa oldu. Çünkü sebzelerimi kuruttuğum için. Bir de sebzelerimde kesinlikle tuz kullanmadım. Sosunda olacak tuz. Kabaklarımı da kızarttım. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bakın yağım çok kaldı. Hiç çekmedi. Sebzelerin lezzetli suyu şimdi zeytinyağımıza geçtiği için bu yağın bir miktarını yani 6 yemek kaşığı kadarını temiz bir tavaya süzerek alıyorum. Şimdi sebzelerimizi tuzlamadığımız için süzmüş olduğumuz zeytinyağının içerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve domatesimi ilave ediyorum. Kabuklarını çıkardım. Mutlaka şu caz sesini arkadaşlar duyun. Yani domatesleriniz de kızarsın. Çünkü bu kızartma sosu olacağı için bu caz sesini duyun. Yağınız sıcak olsun. Tabii benim gözümde gözlük var. Sizlere de öneriyorum. Şimdi domateslerimin erimesini bekliyorum. Kızartmalarımı bitirdim arkadaşlar. Bakınız ilk defa patatesimi kızartmıştım. Hiç et olmadı. Bakar mısınız arkadaşlar şu kabağın güzelliğini. O da yağ çekmedi. O kadar güzel oldu ki. Bakın iç dokusuna. Şahane. Şimdi servis kabıma yerleştirmeye başlıyorum. Önce patlıcanlardan bu şekilde. Aslında bu karışık güzel olur arkadaşlar. Dilerseniz hepsini bir kapta karıştırıp
Üzerine sosu dökün ama ben şimdi kanalım için biraz dekor yapacağım. Şöyle patlıcanlarımı üst üste kenarda bu şekilde diziyorum. Sırasıyla diğer sebzelerimi de ilave edeyim. Bakın. Şimdi domateslerin kabuğunu soydum. Kaybolmasına izin vermeyin. Bakın küp şeklinde çok güzel oldu. Şimdi soğumasını bekliyorum. Ocağımın altını kapıyorum. Soğuyunca kızartmaların üzerine ilave edeceğim. Şöyle patateslerimi ikinci sıraya yerleştiriyorum. Tabaklarımı tam ortaya bırakıyorum. Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi biberlerini yerleştireceğim. Tüm püf noktalarını vermiş olduğum yağ çekmeyen anne kızartmasını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Server'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir tatlı kaşığı tuza 3 diş sarımsağı eziyorum. Ezmiş olduğum sarımsağımı yoğurduma güzelce yediriyorum. Domates sosum hazır. Üstün lezzetli. Şöyle alıyorum sosumdan. Üzerine bırakıyorum. Tekrar sosundan alıyorum. Bakar mısınız? Kesinlikle blender yapmayın. Bu şekilde domatesleriniz parça parça olsun. Şimdi tabii ben çekimden sonra bunu tamamını domates sosuyla karıştıracağım. Gerçek lezzet o zaman oluyor. Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt da ilave edebilirsiniz. Şöyle ilave ediyorum ben. Buyurun. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şöyle üzerine maydanoz da bırakalım. Tam olsun. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Lütfen Server'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, desteklemeyi unutmayınız. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Şu domatesimizin sosunun yağından şöyle üzerine gezdiriyorum. Bu lezzet kaçmaz arkadaşlar. Süper. Bu lezzeti lütfen kaçırmayınız. Oh oh oh. Biraz da şöyle koyalım. Buyurun. Afiyet olsun.